Merhaba değerli dostlar. Bugüne kadarki sohbetleri eğer takip ettiyseniz fark etmişsinizdir ki yaşamım akılcılık ve mantık üzere kurulmuştur. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir. Ayeti doğrultusunda her şeyin nedenini, niçinini, nasılını araştırır, sorgular. Hazreti Resulullah ne buyurmuşsa onu olduğu gibi kabul ederim. Çünkü Risalet kaynağından gelen bir bilgiyi bir insanın ilk anda değerlendirebilmesi kolay olmaz. Bu sebepten dolayı da ondan aldığım her bilgiyi değerlendirebilmek için sürekli sorgularım. Kur'an'daki her kelimeyi tek tek incelerim, sorgularım, araştırırım. Niçin bu ayette Rab kelimesi kullanılmış da Hak kelimesi kullanılmamış? Niçin burada Allah kelimesi kullanılmış da Rahman kelimesi kullanılmamış? Her ayeti bu şekilde ele alır, değerlendirir. Bir akılcılığın eseri olarak. Yani ister dünya yaşamım olsun, ister ahirete bakış açım olsun, bunların tamamını akılcılıkla ele alır. Ama işte öyle bir konu var ki orada akılcılık sökmez. Aklın durduğu yerdir orası. Neresi? İman bahsi. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam bize İslam adıyla bildirilen sistem ve düzeni anlatırken olayı iman esasına dayalı bir biçimde bize nakletmiştir. Niçin iman? İman olgusu insan yaşamındaki en önemli faktördür. Yaşamınızdaki en önemli faktör iman olgusudur. Çünkü iman denen olguyu fark edemezsek ne varlığımızdaki, özümüzdeki Allah'ı fark edebiliriz ne de bu yoldan varlığımıza hibe edilmiş, bağışlanmış kuvveleri fark edebiliriz. Akıl iman içindir. İman özündeki hakikatin olan Allah'ı anlayıp bilebilmen içindir. Akıl her şeyi bir kıyasa sokarak, bir örneğe, bir misale, bir beş duyunun algılayacağı bir nesneye bağlayarak çözümleme yoluna gider. Arapçada ukul kelimesinden gelir akıl. Yani bir şeyi bir şeye bağlayarak bir sonuç çıkarmak. Ama Allah'ı idrak edip, hissedip yaşama konusunda akıl bir şey yapamaz. Orada iman geçerlidir. Aklın acize düştüğü iki yer vardır. Bir, Allah'ı hissetmek. İki, vehim ve vesveseyle başa çıkabilmek. Vehim ve vesveseyle başa çıkabilen insandaki tek kuvve iman kuvvesidir.
Allah'a iman. Bu konuya bir nebze daha evvel de dokundum. Önce bu konuya biraz daha değinmek istiyorum. İnsanların Müslümanlığı kabul etmelerine rağmen Resulullah Aleyhisselam'a gelip biz seni Allah'ın Resulü ve Nebisi olarak kabul ettik demelerine rağmen namazı kılmalarına rağmen, orucu tutmalarına rağmen Hazreti Resulullah'a gelen bir ayet çok önemlidir. Bunu iyi düşünelim. Bakın bu ayet ne diyor? İnsanlardan bir kısmı B harfinin işaret ettiği anlam gereği olarak Allah'a ve geleceğimize iman ettik derler ama bunun bilincinde olarak iman etmemişlerdir. Ve minen nâsi men yekulü âmennâ billahi ve bil yevmil âhire ve mâhum bi'minin. Bakara suresinin 8. ayeti bu. İnsanların bir kısmı B harfinin işaret ettiği anlam doğrultusunda, o sır doğrultusunda, o anahtar doğrultusunda Allah'a ve geleceğimizin ne olacağı konusunda, geleceğimizin geçireceği evreler konusunda, yaşam boyutları konusunda iman ettik derler ama onlar ve mahum bi müminin, B harfi, bir müminin kelimesindeki B harfi onların bu sırra dayalı olarak iman etmemiş olduklarını vurgular. Onun için de o günkü o Müslümanlara, kimlere? Müşriklere değil, münafıklara değil. Hazreti Resulullah'ın çevresindeki o Müslümanlara gelen ayete dikkat edin lütfen. Bakın ne diyor o ayet? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kime? Resulullah'a ve Resulullah'ın bildirdiği Allah'a. Ama Resulullah'ın bildirdiği Allah'ı gerçekten anlamışlar mı? Anlamadıklarını gösteriyor. İşte ayet. Nisa suresi 136. ayet. Aminu billahi. Ey iman etmişler. Ya eyyühellezine amenu. Aminu billahi. B harfinin bu kelimeye kazandırdığı anlam doğrultusunda Allah'a iman ediniz. Olayı şimdi çok iyi değerlendirmeye çalışalım. Dostlarım, sizler düşünen bir beyne sahip kişilersiniz. Eğer bu kadar sohbettir beni izliyorsanız, bu sizin gerçekten düşünüp sorgulayan, aklını ve mantığını iyi kullanan kişiler olduğunuzu gösteriyor. Öyleyse buradaki inceliği çok rahat kavrayacaksınız. Sadece olay ben Resulullah'a inandım, onun bildirdiği Allah'a iman ettim demekle bitmiyor iş. O B harfinin işaret ettiği anlam doğrultusunda Resulullah'a iman etmek önemli. Bu imanın getirisi ne? Geleceğim. Şimdi burada bazı ayetleri hatırlayalım.
Ne diyor ayette? Ve fi enfusikum efela tubsirun. Nefislerinizde, varlığınızda, bilincinizde, şuurunuzda mevcut. Hala bu basirete sahip olarak bunu fark edemiyor musunuz? Ve fi enfusikum. Evvel, ahir, zahir, batın hepsi odur diyor. Onun dışında bir varlık yok. Fe eynemâ tüvellû fesemme veçhullah. Yüzünü, veçhini, şuurunu, bilincini neye döndürürsen döndür, hepsinde Allah'ın veçhi, yani onun isimlerinin, manalarının açığa çıkmış hali mevcuttur. Bunu göremiyor musun diyor. Biz şah damarından daha yakınız diyor. Şah damarı, şu beyni besleyen ana damar. Beynine giden hayat. Bilincini besleyen, şuurunu besleyen o varlığındaki bilgiden çok daha yakınım, varlığındayım diyor. Kullarım sana beni sorarlarsa söyle, ben onlara karibim diyor. Öyle bir kurb, öyle bir yakınlık ki o sende mevcut, sen onun farkında değilsin, sen onu dışarılarda arıyorsun. İşte bunu anlamak ve bunu bilmek çok önemli bir olay. Niye? Çünkü seni yakan her şeyden senin kurtulabilmen imanla mümkün. İman gücü bütün güçlerin üstündedir. İnsanın başarı sırrı özündeki kuvveye inanmasındadır. Özündeki Allah'a inanmasındadır. Ben bunu başarırım dersen o özündeki kuvveye iman etmiş olarak mutlaka başarırsın. Seni her an vesveseye düşüren, vehminin üstesinden gelebilmen yalnızca iman gücüyle mümkündür. Kişi felçlidir. Yerinden kalkamaz. Onu öylesine inandırırlar ki sen bunu başarabilirsin diye kalkar ve yürür. Sinir sisteminde fiziksel bir engel yoksa. İman gücü kadar üstün bir güç yoktur. Çünkü iman edilen şey senin varlığındaki ilahi kuvvelerdir. Allah'ın isimlerinin manalarıdır. Sen Allah'ın isimlerinin manalarının varlığını, özünü, kendini meydana getirdiğini iman edersen, bu iman ile kendindeki Allah'ın senin varlığını meydana getiren, sana bahşetmiş olduğu bu kuvvelerle her şeyi başarabilirsin. Başarının sırrı varlığındaki, özündeki Allah'a imandır. Bana soruyorlar dostlarım. Niçin bütün Hristiyanlık, Yahudi, Batı alemleri ileri gittiler? Müslümanlar, İslam alemi geri kaldılar diye. Çok duymuşsunuzdur siz de bu soruyu. Cevabı çok basit. Her şey basit. Bir, girebilseniz içine, bütün
Hristiyan alemi, Yahudi alemi, gayrimüslim toplumlar yukarıda bir tanrı düşünüyorlar. Hatta onun yanından buraya gelmiş bir evlat. O tanrı onları buraya bırakmış yeryüzüne. İş onların sırtına binmiş. Ben yaparsam bir şeyler bu olacak. Ben yapmazsam olmayacak. Yukarıdan Tanrı bana havadan bir şey vermeyecek diyorlar. Ve o inançla kendilerindeki ne güç varsa onu ortaya koyarak çalışıyorlar. Yatmıyorlar. Yukarıkinden beklemiyorlar. Onun için de işte bugünkü noktaya gelmişler. Ama İslam alemi maalesef yıllardır anlatılan yanlış bir tanrı anlayışı dolayısıyla her şeyi yukarıkinden bekliyorlar. Ötedekinden bekliyorlar. Göktekinden bekliyorlar. Ve sırt üstü yatıyorlar. İşte işin püf noktası burası. Eğer gerçekten Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın o muhteşem verdiği bilgiyi değerlendirebilsek, Allah adıyla işaret edilenin senin varlığında ve her zerrende açığa çıkmakta olduğunu fark edebilsek, kendindeki o ilahi kuvveleri kullanarak başarıya ulaşabileceğini fark etmiş olsak, hepimiz kendimizdeki o muhteşem ilahi kuvveleri kullanarak bir anda fırlayıp geçip gideceğiz. İşte bunun içindir ki özünüzdekine iman edin. Özünüzdekini tanıyın. Özünüzdeki Allah'ı bilin, anlayın, kavrayın. İşte kurtuluş yolu burasıdır. Başarı yolu burasıdır. Allah'a güven ve iman size bütün kapıları açacaktır. Çünkü o bütün varlığınızda bütün kuvveleriyle mevcut. Hayatınız onun hayatı. İradeniz onun iradesi. Kudretiniz onun kudreti. Sem'iniz, algılamanız onun algılaması. Değerlendirmeniz, basiretiniz onun sizde ihsar ettiği, aşikar ettiği bir kuvvet. Ve siz bunları kullanarak uçarsınız. Kur'an, daha evvel de size söyledim, Allahçadır. Arapça gelmiştir ama içindeki sırlar Allahça olarak bildirilmiştir. Allahçayı öğrenin. Allahçayı öğrenmenin sırrı B harfinin manasını idrak ederek onun kelimeleri hangi manaya yönlendirdiğini fark ederek okumaktır. Hazreti Ali'den Pir Sultan Abdal'a, Hacı Bektaş Veli'ye, Abdülkadir Geylani'den Muhittin Arabi'ye, Şah-ı Nakşibend'den Mevlana'ya, Yunus Emre'ye kadar bütün gelmiş geçmiş Evliyaullah Allahçayı öğrendiği için o kemalata ulaşmıştır. Allahçayı öğrenmeyip, bilmeyip, kabiliyet veya fıtratları el vermediği için bunu fark edemeyenler olayın şeklinde kalmışlar. Olayı din kavgası şekline sokmuşlar. Ta olayı terörizme kadar götürmüşlerdir. Kur'an Allahçadır. Resul'e gelen o ilim, Resul'ün lisanı dolayısıyla Arapça olarak aşikare çıkmıştır. Ama B harfini de en başa yerleştirmiştir. Besmele'den billahiye, biizniye. Lütfen Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın o yeryüzüne gelmiş en muhteşem beynin, o yeryüzüne gelmiş en muhteşem ilim çıkaran zatın ne getirdiğini
Anlamaya, hissetmeye çalışın. Resulullah yeniden doğsun evinize, gönlünüze, kalbinize. Süremiz doldu. Hoşça kalın.